Kanalımdan herkese merhaba. Bugünkü videomuzda hem lityum pillerimizi şarj etmekte kullanacağımız hem de telefonu şarj edebileceğim ucuz, pratik, kullanışlı ve çok küçük bir şarj modülünden bahsetmeye çalışacağım. Aslında daha önceki videolarımızda bu ürünle sıkça haşır neşir olduk ama bunun üzerine çok soru geldi. Nereden bulunuyor? Nasıl bağlarız? En fazla ne kadar pil bağlayabiliriz? Gibisine çok soru gelince bu ürünü yakından incelemeye karar verdik. Üründen kabaca bahsetmek gerekirse bakın üzerinde B eksi ve B artı. Biz bu kısımlara lityum pilimizin artı ve eksi kısımlarını bağlayacağız. Birazdan göstereceğiz. Hem üzerinde bakın şurada kırmızı bir ledimiz var. Diğer şarj modüllerinden en farklı yanı buradan telefonumuzu şarj edeceğiz bu kısımdan. Alttaki kısımdan da lityum pilimizi şarj edeceğiz. Yani elimizdeki bu ürünle çok basit ve kullanışlı bir power bank yapabiliriz. Ürünümüz 3.7 volt ile 5.5 volt arasındaki voltajı standart 5 volta dönüştürüyor. Yani çıkışımız hep 5 volt arkadaşlar. Ve çıkışımız en fazla 1 amper çıkış veriyor. Yani siz bir telefonu şarj etmek istediğinizde bundan en fazla 1 amper çıkış alabilirsiniz. Peki şarj ederken ürünü şarjını nasıl yapacağız? Hemen şu kısma micro USB taktığımızda 5 volt 1 amperlik bir klasik telefon şarj aletiyle lityum pilinizi şarj edebilirsiniz. Ürünün aşırı gerilim koruması var. Kısa devre koruması, aşırı sıcaklık koruması ve bu ürünün en büyük özelliği ise lityum pilimizi koruma. Lityum pili koruma nedir? Diyelim ki telefonu şarja taktınız. Bir yandan da pilinizdeki akım gitgide bitiyor. İşte pildeki voltajın tamamen bitmemesi için burada deşarj koruma özelliği devreye giriyor. Yani bu pilin voltajının 3 voltun altına düşmesine engel oluyor ve pili koruma altına alıyor. Onun için dedim ya, ister bu modüle 18'e 56 pil şarj modülü deyin, isterseniz power bank modülü deyin. Bir lityum pili şarj edebilmek için özel şarj modüllerine ihtiyaç vardır. Yani kafamıza göre telefon adaptörünü lityum pile dokundurup biz o lityum pili şarj edemeyiz. Bunun için buradaki çıkış voltajını size göstermeye çalışacağım. Multimetremi DC 20 volta getiriyorum. Bakın hemen alttaki kısımdan klasik 5 volt 1 amperlik micro USB'mi takıyorum. Taktığımda hemen kırmızı ışığım yandı. B artı B eksi bacaklarına, eksi bacağına kırmızı siyah probumu, artı bacağına da kırmızı probumu dokunuyorum. Bakın tam bir lityum pilin şarj olacağı 4.1 4.2 civarında bir çıkış alıyorum. Yani ben buradaki lityum pilimi çok güvenli bir şekilde şarj etmiş olacağım. Elimde 18650 pil yuvası ya da pil tutucum var. Elimdeki lityum pili yuvaya yerleştiriyorum. Olayı biraz daha rahat anlamanız açısından bağlantı şekliyle göstereceğim. Bunu üzerine bu şekilde tutturuyorum. Arka kısımdaki B artı kısmına pil tutucumdan gelen kırmızı kablomu yani artı kablomu lehimleyeceğim. Eksi kısma da lityum pil tutucumdan gelen siyah kablom yani eksi kablomu lehimleyeceğim. Bataryamız son hali bu şekilde. Pilimizi şarj etmek istediğimizde klasik bir micro USB ile alttaki micro USB kısmından bağlantımızı yapıyoruz. Yanıp sönen kırmızı ışık şu an pilin şarjın devam ettiğini gösteriyor. Kırmızı şekilde yanarak kalırsa bu da şarjın bittiğini bize gösteriyor. Yani bu lityum pili güvenli bir şekilde bir yere koyup rahat bir şekilde pilinizi şarj edebilirsiniz. Bu ürün için en çok sorulan sorulardan bir tanesi de bu modülle toplam kaç adet lityum pil şarj edebilecek konusunda. Arkadaşlar bunun bir sınırı yok ve üretici de böyle bir şey için bir açıklama bırakmamış. Ama en fazla 5 pil bu iş için ideal olur. 5 tane kapasitesini bildiğiniz pili birbirine paralel bağlayarak yani eksi 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 diğer tarafta artı 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 şeklinde bağlayarak yani şunları bir kablo yardımıyla birbirine paralel lehimleyeceksiniz. Bunları da paralel lehimleyeceksiniz. Buradaki B artı B eksi kısmına
lehim işi bitirebilirsiniz. Ama pillerin kapasitelerin birbirine çok yakın olması gerekiyor. Bunu hatırlatmış olayım. Telefon şarj etmek istersek de üstteki tip A USB kısmına kablomuzu takıyoruz. Telefonumuza da kablosunu takıp bu şekilde telefonu şarj edebilirsiniz. Elimde daha önce kullanmış olduğum bir power bank'ım vardı. Şimdi bakın bununla onun arasında hiçbir fark olmadığını size göstereceğim arkadaşlar. Biraz önceki power bank'tan hiçbir farkı yok. Bağlantı malzeme olarak tek farkı daha estetik duruyor. Şimdi bakın bunu açacağım. Bakın bir lityum pile yine B artı B eksi şeklinde bağlanmış. Üst kısımda yine telefon şarj etmek için USB kısmı, alt kısımda da pili şarj etmek için micro USB kısmı. Hiçbir farkı yok. Yani ben bunu BİM'den bulmuştum. BİM'e çöpe atmışlar arkadaşlar bunu. Aradaki puntası kopmuş. Aldım, tamir ettim, kullanıyorum. Yani buna para da vermedim. Bakın birisi fabrikasyon bir ürün ama kullanılan malzemeler tamamen bizdekiyle aynı. Bu modülün linkini size açıklama kısmında bırakmaya çalışırım. Gerçekten ucuz bir ürün. Umarım faydalı video olmuştur. Kanalımda lityum pillerle ve şarj videolarla alakalı birçok video var. Onu da kanalımı ziyaret edip videolara ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.